Size bu videomda Hazreti Ömer'in hayatını anlatacağım. Hazreti Ömer, Kureyş kabilesinin Benu Adi kolundan olup nesebi büyük atası Kabin İbni Lüey'den Peygamber Efendimizin temiz nesepleriyle birleşir. Hazreti Ömer fil vakasından 13 sene sonra Mekke'de doğmuştur. Kendisinden nakledilen bir rivayete göre o büyük Ficar Savaşı'ndan 4 yıl sonra dünyaya gelmiştir. Bu durumda Resul-i Ekrem Efendimizin de 10 küsur yaş küçük olmaktadır. Hazreti Ömer çocukluğunda babasına ait sürülere çobanlık yapmış, sonra da ticaretle meşgul olmuştur. Suriye tarafına giden ticaret kervanlarına iştirak ettiği bildirilir. Cahiliye döneminde şehrin eşrafı arasında yer alır, Mekke şehir devletinin şifare elçilik vazifesini Deruk'ta eberdi. Bir savaş hali zuhur ettiğinde Hazreti Ömer elçi olarak gönderilir, sonra da verdiği bilgilere ve ileri sürdüğü görüşlere göre hareket edilirdi. Kabiller arasında çıkan ihtilafların çözümünü büyük tesiri olur, verdiği kararlarla hürmet gösterilir, imana şereflenmeden evvel Müslümanlara pek çok eziyette bulundu. Nüfuzuyla, güç ve kuvvetiyle meşhur olduğundan onun iman etmesi Müslümanlara büyük bir kuvvet kazandırdı. İslam ile şereflendiği gün bütün Müslümanlar Kabe'ye giderek ilk defa açıktan namaz kıldılar. Hazreti Ömer Müslüman olduktan sonra devamlı Allah Resulü'nün yanında bulundu. Ondan hiç ayrılmadı ve İslam için elinden gelen her şeyi yaptı. Kafirlerle mücadele etti, pek çok meşakkat ve eziyetlere maruz kaldı. Medine'ye hicret edince şehir merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan Kuba'ya yerleşti. Hazreti Ebu Bekir'den sonra Allah Resulü'nün en büyük yardımcısı oldu. Efendimizin katıldığı bütün savaşlarda bulundu. Resulullah Efendimizin mühim kararlar alacağı zaman Ömer ile istişare ederdi. Kızı Hafsa validemizi Resulullah ile evlendirerek Peygamber Efendimizin kayınpederi olma şerefine erdi. Efendimizin o kadar derin bir muhabbetle severdi ki onun vefat ettiğini duyunca büyük bir şoka girdi. Kılıcını çekerek Peygamber Efendimiz'i öldü diyenlerin kafasını koparacağını söyledi. Peygamber Efendimizin vefatı üzerine zuhur eden karşılığı Hazreti Ebu Bekir'in kısa zamanda halife seçilmesini sağlayarak büyük bir dirayetle önledi. Hilafeti müddetince de Hazreti Ebu Bekir'in en büyük yardımcısı oldu. Hazreti Ebu Bekir'in vefatından sonra İslam'ın ikinci halifesi oldu. İran, Irak, Suriye, Mısır topraklarının arasına dahil etti. Kudüs, Azerbaycan, Ermenistan, Horasan, İskenderiye onun zamanında fethedildi. Kudüs kuşatıldıktan sonra şehirde Hristiyanlar bir müddet direndirilse de nihayet barış istemek zorunda kaldılar. Ancak kumandanlar da çekindikleri için şehri bizzat halifeye teslim etmeyi şart koştular. Durum Ebu Ubeyde tarafından da bir mektup Hazreti Ömer'e bildirildi. Hazreti Ömer ashabının ileriye gelenlerinden istişare ettikten sonra Medine-i Münevver'den Cabiye'ye doğru yola çıktı. Cabiye'de yapılan bir anlaşma sonrası Hazreti Ömer bizzat Kudüs'e kadar giderek şehri teslim aldı. Hicri 21. yılında başlayan ve sürekli takviye edilen akınlara Azerbaycan ve Ermenistan'da dahil olmak üzere Horasan ne kadar bütün İran topraklarını İslam devletinin sınırlarının içine aldı. İslam ordularının fethettiği bölgelerdeki halk Müslümanların gördükleri müsamaha, adalet ve güzel ahlaktan müteessir olarak kitleler halinde İslam'a girdiler. Dinlerinden dönmek istemeyenler ise hiçbir baskıya maruz kalmadıkları gibi geniş bir inanç hürriyetine kavuşturuldular. Hazreti Ömer kumandanlarından yeni şehirler kurmalarını, yeni fetihlerin İran şehrinden fazla kalmalarını istedi. Muhtemelen o bölge insanın adaletini ve lüks anlayışının Müslümanlara geçmesinden korkmuştu. Bu sebeple Müslümanlar için Basra, Küfe, Fustat gibi düzenli şehir kurdu. Hazreti Ömer Basra ordurgah şehrini kurarken aynı zamanda İran ve Hindistan tarafından gelebilecek deniz akınlarına karşı bir hazırlık yapmış oluyordu. Bu şehrin mevki bizzat Hazreti Ömer tarafından tespit edildi. O şehrin kurma vazifesini Sehabe Utbe bin Gazvan'a verdi. Utbe 800 adamıyla ve o zaman boş ve işsiz olan Arabiye bölgesine gelip Hicrin 14. senesinde Basra şehrinin inşasına başladı. Said'in Ebu Vakas kendisiyle kazandığı büyük zaferden sonra İran nişelerin akınlarına başlamıştı. Ordusu Medain'de bulunmaktaydı. Ancak buranın iklimi Müslüman askerinin sıhhiyeti için münasip değildi. Ömer, Hazreti Sad'ın iklimi güzel ve merkez ile arasında deniz bulunmayan bir yer bulup orada bir şehir kurmasını istedi. Selman ve Huzeyde Küfe mevkinde uygun buldular ve Hicri 17. 40 bin kişilik Küfe şehri kuruldu. Amir bin Asri Mısır'ın fethinden sonra İskenderiye'ye karargah edinmek istedi. Ömer haberleşme açısından
endişe duyduğu için kendisiyle Mısır'da kuvvetler arasında bir nehrin bulunmasını münasip görmedi. Amr da Nil'in doğrusuna geçerek Hicri'nin 21 Fustat şehrini kurdu. Verimli Irak topraklarını fethedince Ömer oraları askerlere taksim etmedi. Eski ahaliye yerinde bırakarak topraklarından haraç aldı. Böylece fatihler felah halinde gelmedi. Öyle olsaydı Müslümanların savaş gücü zayıflar, tecrübeleri olmadığı için ziraat gelirleri de düşerdi. Halbuki toprak sahipleri ziraatı iyi bildikleri için daha iyi mahsul elde ediyorlar. Müslümanlar da doğuda İranlara, batıda Bizanslara cihat ediyorlardı. Ayrıca Hazreti Ömer haraç arazilerinin satın alınmasını da yasakladı. Çünkü onlar bütün ümmetin vakfı idi. Gelirlerinden bütün Müslümanlar istifade ediyordu. Hazreti Ömer devlet idaresinde mühim yenilikler yaptı. Pek çok ilk imzayı attı. İdari, adli, mali ve askeri teşkilatlar kurdu. Onun devrinde yeni fetihler, İslam devletinin hudutları genişlemiş, zaferlerde elde edilen ganimetlerle devlet hazinesi dolup taşmıştı. Bunun üzerine Hazreti Ömer İslam'a hizmetlerini göz önünde bulunduracak Müslümanlara maaş bağlamaya karar verdi. Hazreti Ömer'in Müslümanlara bağladığı bu maaş senelik tahsisat şeklindeydi. İlk olarak askerlerin kayıtlarını tutturduğu, fey ve ganimet gelirlerinin dağıtımını kaydettirdi, divan teşkilatını kurdu. Divan defterinin başına da derece derece Efendimizin akrabalarını ve şanlı Bedir ashabının isimlerini yazdı. Kaza mahkeme işlerini de bir düzene koymak için valilerden ayrı ve bağımsız çalışan kadılar tayin etti. Hazreti Ömer şehirlere tayin ettiği valilerin İslam'ı yaymaya ve güzelce öğretme faaliyetlerini de iktifa etmiyordu. Bilakis onları Medine'den gönderdiği alimler destekliyordu. Bu alimlerin muhtelif tavsiye ve mektupları da gönderiliyordu. Mesela işlerinden Abdullah bin Mudrefe de bulunduğu 10 kişilik bir sahabe hayatını Basra'ya insanlara dini ilimler derinlemesine öğretmeleri için göndermişti. Aynı şekilde İmran İbni Hüsra'nın Basra'ya halkına İslam'ı derinlemesine öğretmesi için göndermişti. İmran ashabın farkında fakirlerinden biriydi. Fethedilen bölgelerde okullar açtı. Buralara medreseler tayin ederek Kur'an-ı Kerim okunup anlaşmasını ve onunla amel edilmesini gayret etti. İslam'ı Müslüman olan insanlara öğretilmesi, tebliğ ve çalışmaların yürütülmesi için sahibelerden ve diğer alimlerden istifade etti ve onları değişik bölgelere gönderdi. Kur'an'ın hadis ve fıkıh öğretimiyle uğraşan bu alimler maaşa bağlandı. Devletin her tarafında camiler inşa ettirdi. Onun zamanında 4000 adet cami yapıldığı rivayet edilir. Hazreti Ömer hicret hak ile bağlantı ayrıldı diyerek hicreti takvim başlangıcını yaptı. Ali ve Osman Hazretlerinin işareti ve Muharrem ayının sene başı olarak tayin edildi. İnce anlayış ve büyük bir firaset sahibi olan ashab-ı kiram takvim başlangıcı Allahu Teala'nın İslam'dan ikna inşa edilen mescid olan Kuba Mescidi hakkında Medine hicretinin ilk gönlünden takva üzerine kurulan mescid ayet-i kerimesinde ilhamla tespit edilmiştir. Hazreti Ömer'in dönemindeki ilkler şöyleydi. İlk defa Umrul Mümin ve müminlerin emiri diye isimlendirildi oldu. Teravih namazı cemaate kılınmaya ilk defa onun zamanında başlandı. Kur'an'ın da iki kapak arasında toplanıp yazılmasını ilk defa o teklif etti ve bu tahakkuk edinceye kadar ısrarla üzerinde duruldu. Zimmilere ilk defa alamet taktıran odur. İlk defa yazılı kararları alan odur. Kumandan ve valilere ilk defa toplantı yapan odur. İlk defa İslam devletine ait para bastıran odur. Bunun gibi daha pek çok ilke imza atmıştır. Hazreti Ömer köleliğe karşı şiddetli bir mücadele verdi. Beytulun mal gelirler düzelince devlet içinde bütün Müslüman kölelerin hurriyete kavuşturulmasını vasiyet etti. Hazreti Ömer hicretinin 24. senesinde Zerdüşt bir köle olan Ebu Lülü tarafından şehit edildi ve Efendimizin ayakları dibine defnedildi. Enes daha şöyle der. Efendimizin 63 yaşında vefat etti. Ebu Bekir 63 yaşında vefat etti. Hazreti Ömer 63 yaşında vefat etti. Müslim fedai. Hazreti Ömer'in kabri Peygamber Efendimizin Medine'de vefat ettikten sonra ebedi istirahatı çekildi. Ravza-i Mutahhara'nın yanına bulunmaktadır. Benzer videolar için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Bu ve benzer videolar için sayfamızı ziyaret